Evet, Suillis granatalus yani ağlayan ayı mantarı. Kanlıca için, şemsiye için geldiğimizde bu güzel mantarı gördük. Arkadaşlar üstü kaygan, her zaman bütün Suilluslar gibi altı borucuk tanecikli. Fakat biraz daha diğer Suilluslara, kaypak mantarlarına göre biraz daha küçük. Üstü kaygan, bakın şöyle jelimsi. Altını ise bakın şöyle göstereyim yakından. Damla taneciklerini görebiliyor musunuz? Şunları. Evet, çok güzel böyle tane tane. Tanelerini, ıslaklıklarını görmenizi istiyorum. İşte bunlar Suilusların, granatusların temel özelliği. Arkadaşlar kesince de bakın tanımlarındaki renk yapısı değişmiyor ve üstündeki şu jelimsi tabaka böyle hafif bir soyulur bir hal alıyor. Şöyle göstereyim. Evet. Bunu soyarak ve şu kısımdan da şöyle hafiften keserek şu şekilde küçük küçük doğrayarak tüketilebilir bir mantar değerli arkadaşlar. Evet, Türkçe ismi ağlayan mantar. Ağlayan ayı mantarı diye de geçiyor. Çok güzel. Normalde birçok arkadaşımızın çok rahatlıkla rastlayabileceği bir mantar. Bu güzel ağlayan ayı mantarını da sizlere tanıtmak istedim. Tüketilebilir bir mantar. Pek risksiz bir mantarlardan değerli arkadaşlar. Muhakkak denemenizi de tavsiye ederim. Şöyle üstünü soyuyorum bakın. Görmenizi istiyorum şöyle. Evet. Şapkasını gayet de güzel soyduk. Evet, tertemiz oldu. Alttaki küçük ağlama damlalarını da gördüğünüzü görüyorum. Şöyle bunu da böyle buradan kesiyorum. Evet, ortadan ikiye de kesiyorum ki farkı görün diye. Burada bir tane daha vardı. Onu da şöyle bakın beraber koparalım. Evet, şöyle canlı canlı. Mikorizal genelde meşe, çam, daha çok çama, bakın ne kadar ıslak altı. Daha çok çam altında mikorizaldir değerli arkadaşlar. Meşe ve çam karışık ormanlarda da mevcut. Evet. Kokusu güzel, lezzetli de bir beni ye diye bir kokusu da mevcut. Bu güzel ağlayan ayı mantarını da sizlere tanıtmak istedim.